Zebralar neden ülser olmaz hiç düşündünüz mü? Amerikalı sinir bilimci Robert Sapolsky bize başlangıçta komik gözüken bu soruyu sorar. Zebra gibi hayvanlar yalnızca gerçek bir tehdit olduğunda. Mesela bir aslan saldırısı söz konusuysa strese girerler. Stres tepkileri hızlıdır ve tehdit ortadan kalktığında stres seviyeleri normale döner. Bu nedenle zebralar stresin neden olduğu ülser veya kalp hastalıklarını yaşamazlar. Teşekkürler kızlar. İnsanın bazen gerçekten zebra olası geliyor. Biz talihsiz insanların stres tepkileri hayatımıza yönelik fiziksel bir tehdit olmasa bile bir işin teslim tarihinden veya finansal sorunlarımızdan dolayı sürekli aktive olur. Bu kronik stres bedenlerimizin normal işlevlerini bozarak fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. 2019'da anksiyete yaşayan insan sayısı 301 milyona ulaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023'te yayınladığı rapora göre dünya nüfusunun yaklaşık %4'ü anksiyete bozukluğu yaşıyor. Bu da anksiyete bozukluğunu tüm ruhsal bozukluklar arasında en yaygın olanı haline getirmiş durumda. Anksiyete için oldukça etkili tedaviler olmasına rağmen bu sorunu yaşayan yaklaşık 4 kişiden sadece biri anksiyete tedavisi görüyor. Dolayısıyla çoğumuz için anksiyete artık olağan bir durum haline geldi. Filozof Jung-Chul Han, her çağın kendisine göre hastalıkları olduğunu söylüyor. İçinde bulunduğumuz çağın hastalıkları ise anksiyete, depresyon, tükenmişlik sendromu ve dikkat dağınıklığı gibi nöral bozukluklarmış. Yüzyıllardır insanları etkileyen kaygı neden şimdi birdenbire çağın hastalığı oldu? Niye bir anda kaygıyla dolduk biz? Ya da bir anda mı oldu her şey? Bu soruları sormadan önce şunun bir ayrımını yapalım. Stres, kaygı, anksiyete, endişe aynı şeyler mi? Nesnesi dışarıda olabilen bir şeye karşı hissettiğimiz duygunun adı korku. Fare, yılan, köpek, herhangi bir şey. Nesne dışarıda. Eğer nesne şu derimizin içerisindeyse bir düşünce, bir duygu, gelecekte olmamış ama olabilecek olan bir risk, bir ihtimal, bu da bir düşünce ya da bir görüntü ya da geçmişte olmuş bir deprem anı ya da herhangi bir şey. Bunların hepsi içeride olan şeyler. Ben eğer bunlara karşı bir duygu hissediyorsam onun ismi de anksiyete. Bir de endişe var. Endişe de anksiyeteyi, yani içsel hissettiğimiz korkuyu ya da düşünceleri kendimizden uzak tutmamız için yaptığımız düşünce fırtınaları. Yapmayacağım, eğer böyle olacak olursa ne olur, böyle yaparsam ne olur, o olmazsa ne olur, oraya mı gitsem bunu. Bu da bir endişe hali. O yüzden 3 tane. O yüzden bizim duygu olarak söylediğimiz en önemli şeyler bunlar. Yani anksiyete deniyor da anksiyete esasında bizim insani özelliklerimize karşı hissettiğimiz korku. Yani duyguya, hisse, düşünceye. Anksiyete bozukluklarının bir şekilde her zaman bizimle birlikte olmasına rağmen 20. yüzyılın başlarına kadar bu hastalık hakkında çok az şey bildiğimizi öğrenince şaşırabilirsiniz. Psikiyatrist tarihçi yazar Berrios, daha önce başka kategoriler altında değerlendirilen çeşitli semptomların anksiyete bozukluğu çatısı altında bir araya getirilip tanınmasının 1890'lara denk geldiğini söyler. Anksiyete terimi tıbbi anlamda ilk kez 19. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla Jung-Chul Han bu hastalıkların içinde bulunduğumuz çağla, yani toplumsal dinamiklerle ilişkisi olduğunu söylerken sanırım yanılmıyor. Antik Yunan filozofları ve hekimleri zihinsel rahatsızlıkları doğaüstü güçlerden ziyade bedensel ve zihinsel dengedeki bozulmalarla açıklamaya çalışmıştı. Onların bu girişimi modern bilimin ve tıbbın başlangıcını temsil eder. Mesela Hipokrat, insanların karakterlerini belirleyen 4 temel öz olduğunu söyler. Bu açıdan melankoli de bu sıvılardan biri olan kara safranın dengesizliğinin sonucu olmalıydı. Melankoli dönemin en erken anksiyete tanımlarından biri olarak görülebilir.
Orta Çağ'daysa zihinsel hastalıklar genellikle şeytanın işi olarak görülürdü. O dönemde kilise bu gibi zihinsel durumların günah ve Tanrı'dan uzaklaşmanın bir işareti olduğuna inanıyordu. Sanayi devrimiyle birlikte toplum yeni bir rahatsızlık hissiyatıyla tanıştı. İş stresi. Tarım temelli yaşamdan fabrika işçiliğine geçiş, insanların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları üzerinde oluşan yükün çehresini değiştirdi. Sinir bilimci George Miller Beard tarafından nevrasteni, yani sinirsel zayıflık adı verilen bir terim kullanılmaya başlandı. Bu terim, yoğun çalışma temposunun ve şehir yaşamının getirdiği zihinsel yorgunluğu tanımlıyordur. Peki bu his nasıl ve neden ortaya çıkar? Anksiyete beynimizin işleyişine ve evrimsel geçmişimize bağlı. Korku ve anksiyete aslında hayatımızı korumak için gelişmiş mekanizmalardır. Ancak modern dünyada bu mekanizmalar genellikle amacını aşan bir şekilde çalışır. Ya anksiyete aslında bizim çok temel, çok da faydalı bir duygumuz yani. Mesela karanlık bir sokakta yürürken mesela böyle hafif bir ses duyarız. O sese bakıp hani oradan biri geliyor mu, gelmiyor mu, ne yapmalıyım, şuradan dönsem daha mı iyi? Bunu yapan şey anksiyete. Yani anksiyete beni hep tetikte tutan ve tehlikelere karşı aslında daha önceden dikkatli hale getiren duygu ve çok faydalı bir duygu. Ya anksiyete olmasaydı biz buraya kadar gelebilir miydik emin değilim insanlar olarak. Anksiyete hiçbir zaman bir rahatsızlık olamaz. Bunlar bizim insani özelliklerimiz. Anksiyete bugün için sizin hayatınızda yanlış bir şey yapmamanız, hayat değerleriniz uğruna kötü bir yola gitmemeniz için verilmiş olan bir duygudur. Ama bozuk olan bir şey var, doğru. Bozuk olan yegane şey, anksiyeteyi yok etmek ya da kontrol etmek için uğraşır iken, hayatta değer verdiğimiz şeylere ulaşamıyor olmamızın ta kendisidir bozukluk olan. Anksiyete bize atalarımızdan miras kalan hayatta kalma mekanizmamızın bir parçası. Atalarımız tehlikelerden korunmak için sürekli tetikte olmak zorundaydı. Yırtıcı hayvanların tehdit ettiği bir dünyada savaş ya da kaç tepkisi hayati bir öneme sahipti. Ancak modern dünyada bu mekanizma trafikte kalmak, bir e-posta beklemek veya bir sunum yapmak gibi durumlarda tetikleniyor. Kulağa komik gelse de artık aslan saldırısıyla e-posta beklemek yer değiştirdi. James, 30 yaşında Afganistan'da görev yapmış bir askerdi. Görevi sırasında sürekli bombalama sesleri ve tehditlerle karşı karşıya kaldı. Evine döndüğünde güvenli bir ortamda olmasına rağmen ani sesler ve kalabalık alanlar James'i aynı korkuyu yaşamaya itiyordu. Psikiyatristi bunun bir travma sonrası stres bozukluğu olduğunu belirledi. James'in amigdala aktivitesi sürekli bir tehdit algısı yaratarak normal sinirsel işlevlerini bozmuştu. Modern çağda ekonomik ilişkiler ve dijitalleşme anksiyete sorununu daha da karmaşık hale getiriyor. Politik ekonomi alanında çalışan eleştirmenler kapitalizm ve anksiyete arasındaki ilişkiyi ele alır. Marksist kuramcı David Harvey, neoliberal politikaların ekonomik istikrarsızlığı arttırdığını ve bunun bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini savunur. Ona göre bireylerin kapitalist sistemde güvende hissetmeleri neredeyse imkansızdır. İçinde yaşadığımız sistemde işlerimizi ve gelirlerimizi sürdürmek için sürekli bir mücadele halindeyiz. Dahası gelir eşitsizliği toplumsal kutuplaşmaya yol açar ve bireylerin sürekli olarak başkalarıyla kendilerini kıyaslamasına neden olur. İngiliz ekonomist Guy Standing, kapitalist sistemin giderek daha fazla bireyi kendisinin prekarya olarak tanımladığı bir sınıfa ittiğini belirtir. Bu sınıf, güvencesiz işlerde çalışan, gelecekten endişe duyan ve sürekli olarak anksiyeteyle baş etmeye çalışan bireylerden oluşur. Hepimiz masa gibiyiz. Ya o masa sağlam bir masa bu. Üzerine bir sürü şey var. Kaldırıyor da yani hiç problem yok. Kalın kitaplar, böyle ağır şeyler var üzerinde. Sonra bir tane tüy geliyor ve o masa artık kaldıramaz hale geliyor. Aslında şey gibi geliyor bana, modern hayatta bizim masalarımız çok dolu. Yani böyle belki geçmişte şu anın farkı o. Şu anda bir sürü şeyle baş etmeye çalışıyoruz. Yani mesela modern şehir hayatıyla baş etmeye çalışıyoruz ya da yalnızlıkla baş etmeye çalışıyoruz. Yani şu anda mesela neoliberal politikalar insanı çok yalnızlaştıran politikalar. Biz böyle
kendi küçük resmen hücrelerimize hapsolduk gibi hissediyorum. Birbirimizle yeteri kadar ilişki kuramıyoruz, birbirimizden destek isteyemiyoruz. Sürekli övülen şey sen kendi başına ne kadar güçlü ve ne kadar her şeyi halledebilen bir insansın. Korkunç bir mesaj bu ya. Gerçekten korkunç bir mesaj. Çünkü insan grup içerisinde yaşayarak bugünlere gelebilmiş bir varlık. Yani bizim evrimleşmemizde başkasından destek alabilme kabiliyetimizin zaten en büyük yeri var. Yani ben yükü paylaştığım için ve aynı zamanda tehlikelerden yanındaki insanlar sayesinde korunabildiğim için bugünlere gelebilmişim. Modern dünyada anksiyete yalnızca ekonomik bir sorun değil. Aynı zamanda modern dijital kültürün de bir sonucu. Sosyal medya platformlarını düşünün. Mesela ideal bir yaşam tarzı ve beden imajı sunan içeriklerin bombardımanı altındayız. Başkalarının daha eğlenceli, daha başarılı veya daha tatmin edici bir hayat sürdüğüne inanarak sürekli bir eksiklik hissine kapılıyoruz. Çünkü orası arzuların üretildiği bir yer. Yani basındaki görsellerden farklı bir işleyiş mekanizması var. Sonuçta reklam bir ürün satmak istiyor ve bunun için bir hikaye kurguluyor. Bu hikaye kurgusunda da bir hayal, bir ideal var. Yani olmasını istediğiniz kişiye ulaşmak istiyorsanız o zaman bizim ürünümüzü, servisimizi kullanırsınız ve hayaliniz gerçek olur diyor. Şimdi bu anlatıya göre her zaman yetersiziz. Yani hiçbir zaman kendimizle ve sahip olduklarımızla yeterli olamayız zaten. Neden bu eksiklik hissiyatını yaratmaya çalışıyorlar? Dijital teknoloji firmalarının amacı sosyal bir yıkım yaratmak mı? Hayır. Bu eksiklik hissiyatı iş modellerinin gereği. Amaçları bizi daha fazla tüketmeye teşvik etmek. Bu teknolojiyle perçinlenen bir kıyaslama kültürüdür. Hem rekabet içinde hissediyoruz hem de üzerimizde ideal hayatı yaşama baskısı var. Seyahat, lüks tüketim ve mükemmel aile yaşamı gerçekçilikten uzak standartlar yaratıyor. Her şeyi yapabileceğimize olan inanç bizi hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun bir hale getirdi. Pew Research Center'ın 2022'de yayınladığı bir rapora göre gençlerin %32'si sosyal medyanın kendi kuşaklarını daha fazla anksiyeteli hissettirdiğini ifade ediyor. Ya aslında terapistlerin yapabileceği şey kısıtlıdır. Yani terapistler birey düzeyine ulaşırlar ve bir yere kadar yardımcı olabilirler. Yani sistemsel sorunları baktığınız zaman elbette ki bireysel olarak psikologlar düzeltemezler. Bu bir sistem sorunudur. İnsanların anksiyetesi, depresyonu aslına bakarsanız sosyal devletin sorumluluğudur aynı zamanda. Sosyal medyada ulaşılamayacak hayatların sürekli göz önünde olması, kendi hayatını beğenmeyi ve kendi hayatınla ilgili yapabileceğin potansiyel fikirlerin önüne geçebileceğini düşünüyorum. Yani biraz yaratıcılığı zaman zaman engelleyici bir şey oluyor. Çünkü herkesin hayatta sahip olduğu koşullar, beceriler birbirinden farklı. Başkasının sahip olduğu entelektüel ve maddi birikimler bizim hayatımızda olmayabilir ve biz kendi birikimlerimizle çok daha farklı yaratıcı şeyler yapabiliriz. O yüzden de bu bir feyz almanın önüne geçiyorsa bu noktada bunun daha depresif bir duygu durumu yarattığını düşünüyorum. Akıllı telefonlar, sosyal medya ve bildirim döngüsü sürekli çevrim içi olma baskısıyla baş başa kalmamıza neden oldu. Her yerde telefonlarımız yanımızda ve açık. E-posta bildirimleri, sosyal medya uyarıları, anlık mesajlar sürekli olarak erişilebilir haldeyiz. Bu durum zihinsel sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bildirimlerin sık sık tetiklediği sürpriz faktörü beynin stres hormonlarını arttırarak sürekli bir uyarılma hali yaratıyor. Günün sonunda beynimiz fiziksel bir tehditle karşılaşmasa da zihinsel olarak yorgun ve tükenmiş hissediyor. Anksiyete sadece biyolojik ya da toplumsal bir mesele değil. Aynı zamanda felsefi bir kriz olarak da okunabilir. Felsefede kaygının sahneye çıkması ve hatırı sayılır bir rol alması aslında varoluşçulukla birlikte oluyor. Varoluşçu düşünürlerin her ne kadar kaygı konusunda söyledikleri farklılaşsa da şu temel argümanda uzlaşıyorlar. Kaygı bizi özgürlüğümüzle yüzleştiriyor. Bir tür yapabilirlik kaygısı aslında. Seçimlerimizle karşılaştığımız zaman veya aslında daha da spesifik olarak söyleyeceksek seçim yapma
imkanıyla karşılaştığımız zaman ki bunu Kierkegaard biraz imkanın imkanıyla yüzleşmek olarak da anlatıyor. Bununla karşılaştığımız zaman yaşadığımız duygu durumu kaygı. Genelde kaygı sözcüğünü kullanıyoruz. Kavramsallaşması kaygı olarak karşımıza çıkıyor. Anksiyete bizi garip bir yere götürüyor. Daha psikolojiye, psikopatolojiye götürüyor hatta. Biz genelde varoluşu düşünürler bağlamında konuştuğumuz zaman kaygıyı tercih ediyoruz. Bu da önemli aslında çünkü tam da filozofların söylediği şey bunun patolojik bir şey olmadığı. Tam tersine kaygının bizi uyandırdığı, daha uyanık bir hayat yaşamamıza açılan bir kapı aslında kaygı. Dolayısıyla bunun bastırılması veya yatıştırılması büyük ihtimalle işte Kierkegaard'ın da, Sartre'ın da, Heidegger'in de çok hoşuna gitmeyecektir. Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard, kaygıyı insan varoluşunun temel bir bileşeni olarak görür. Ona göre kaygı kişinin kendi olasılıklarının sınırsızlığına bakmasının baş döndürücü etkisidir. Fransız filozof Jean-Paul Sartre kaygıyı özgürlüğün laneti olarak tanımlar. Jean-Paul Sartre'a göre bireyler kendi anlamlarını yaratmak zorunda oldukları bir dünyada yaşar. Bu özgürlük birey üzerinde büyük bir sorumluluk baskısı yaratır ve bu da kaygıya yol açar. Albert Camus'a göre insan hayatın nihai bir anlam taşımadığını kabul ettiğinde kaygı yerini başkaldırıya bırakabilir. Bu başkaldırı yaşamı olduğu gibi kabul etme ve onu kendi anlamıyla doldurma çabasıdır. Dostoyevski yer altından notlarda dünya cehenneme gitsin ama benim çayım eksik olmasın demişti. Bütün bu kaosun içinde bile küçük dünyamıza ve kişisel alışkanlıklarımıza tutunmak çok önemli. Felsefe bazen çay içmeyi önerir. En azından ben öyle anlıyorum.